Merhaba arkadaşlar. Milletleşme olgusunun tarihsel izlerine ve geçmişte değişik toplumlarda ve değişik bölgelerdeki gelişme biçimlerine bakmaya devam ediyoruz. Bu videoda konuyu din çerçevesinde ele almaya çalışacağım. Şimdi din konusu milletleşme açısından ele alındığında tıpkı kent olgusunda olduğu gibi çelişkili sonuçlara yol açabilir. Yani dünyada öylesine milletleşme örnekleri var ki din olgusu bakımından göz ardı edilebilecek durumda değil. Yani dinin birleştirici, o topluluğu millet haline getirebilecek dinamikler açısından çok yararlı olduğu örnekler var. Bunun klasik örneklerinden birisi Yahudiliktir. Yani Yahudiler, Yahudi toplumunu, bugünkü İsrail devletini Yahudi dininden ayrı olarak ele almak mümkün değil. Benzer bir özelliği örneğin geçmişte siyasi çatışmalarla çok adını duyuran Kuzey İrlanda örneğinden de verebiliriz. Kuzey İrlanda'da Katoliklik İngiltere'nin genelindeki Protestan anlayıştan farklılıkla belirlenmiş ve Katolik olmanın bir sonucu olarak Kuzey İrlanda'daki siyasi gelişmeler çok büyük önem taşımıştı. Ama dinin milletleşmeyi engellediği ve geciktirdiği örnekler de var. Örneğin çok uzağa gitmeye gerek yok. Bizde Ermenilerin ve Yunanlıların milli mücadelelerine ve onların milletleşmeleri olgularına baktığımız zaman Hristiyanlığın ve Hristiyan kilisesinin Osmanlı egemenleriyle aralarındaki ilişkiler ve Osmanlı millet sistemine entegre olmada kararlılıkları nedeniyle bu milletlerin gelişmelerinde dinin engelleyici bir rol oynadığını biliyoruz. Yani yakından incelendiği zaman Ermenilerin, Yunanlıların, Sırpların, bu tip toplulukların milletleşmelerinde Hristiyanlığın aslında engelleyici bir güç olduğunu görebiliyoruz. Benzer örnekler örneğin Kıptiler için söyleyebiliriz. Yani Mısır'da yaşayan ayrı bir millet olma potansiyeli taşıyan ama buna rağmen dinsel olarak yapıları gereği oradaki genel yapıyla bütünleşen dini yapıların bunu engellediği örnekler var. Aslında bu söylediğim konu yani gerek kentleşmenin, kentlerin, özel kent olgusunun, gerek dinin, gerekse de dilin, bildiğiniz gibi örneğin bir Avustralya'yı, bir Amerika'yı, bir Belçika'yı, İsviçre'yi düşündüğünüz zaman bu topluluklardaki dinsel, dilsel, kültürel çeşitliliklerin buralarda milletleşmenin önünde bir engel olmadığını, tam tersine farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı şehirlerden gelmiş geçmiş geleneklere rağmen başarılı milletleşmelerin olabildiğini görüyoruz. Din konusu aslında herhangi bir olayı açıklamakta, herhangi bir toplumsal olayı açıklamakta belirleyici bir faktör olarak söz etmek genelde doğru değil. Çünkü çok istisnai durumlar dışında aslında dinin kendisi zaten toplumsal ekonomik koşullara bağlı olarak gelişebilen bir durum. Şimdi bu açıdan bakıldığında din kurumuyla, dinin yapısıyla milliyetçiliğin bir takım ilkeleri, uygulamaları ve bireylerle ilişkilerine bakıldığında aslında pek öyle bir uçurum görmüyoruz. Birbirine benzer olgular. Yani geçmişin dünyasında belli egemenlik ilişkilerinin sürdürülmesinde başlıca meşruiyet kaynağı olan dinsel düşünce zamanla modern dönemde 18. yüzyıldan sonra yerini millete dayalı, halk iradesine dayalı ve bir millet olgusu etrafında genel halk iradesinin tezahürü olarak bir egemenlik anlayışına evrildi. Şimdi bu bakımdan bakıldığında dinle
millet olgusu birçok bakımdan birbirine benziyor. Bu nedenle bunlardan birisini diğeriyle açıklamaya çalışmak aslında konuyu karıştırmaktan öte bir anlama gelmez. Neden öyledir? Çünkü şöyle düşünün, dünyadaki bütün insanlar Homo sapiens sapiens dediğimiz belli bir canlı tür. Bu canlı türü milyonlarca yıllık bir evrimleşmenin sürecinde günümüze geldi. Yani bugün bir Çinliyle, bir Bushman, bir Güney Amerika yerlisi, bir kutup bölgesinde yaşayan Inuitler, bütün bunlar cinsel olarak birleşme sağladıklarında sağlıklı bebekler doğurabiliyorlar. Yani farklı türler değil, aynı türler. Peki bunların aynı tür olmasının sonuçları nelerdir? Bunun birçok sonucunun olduğunu biliyoruz. Örneğin bütün insan topluluklarında tek eşli evlilikler vardır hakim olarak. Kuşkusuz istisnalar vardır ama peki genel olarak tek eşli evliliğin olmasının nedeni nedir? Bu genetik çeşitliliği artırmak yönünde bir evrimsel süreçte seçilim baskısından geçildiği için ensest dediğimiz yakın akraba insanların evliliklerini topluluklar hoş görmezler. Buna yönelik, bu hoş görmemeye yönelik bilinçsiz içgüdüsel tepkiler de vardır. Yani dolayısıyla nedir bu tepkiler? Yani bir ensest yasağı bütün topluluklarda vardır. Bütün topluluklarda olan böylesi başka özellikler var mıdır? Evet vardır. Yani örneğin yılan korkusu, örümcek korkusu, hemen hemen dünyanın her yerindeki hiç yılan, örümcek görmemiş insanlarda bile bu korkular vardır. Neden? Çünkü evrimsel geçmişte bunun izleri vardır ve mekanizmaları yapımızda, bünyemizde, genetik DNA'mıza işlenmiş durumdadır. Şimdi psikolojik bazı özelliklere bakımından baktığımızda da bütün dünyanın her yerinde her tür insan topluluğunda görülebilen belli eğilimler, belli davranış kalıpları vardır. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Dünyanın hangi topluluğuna giderseniz gidin her yerde dinsel inanış vardır. Yani din denilen bir olgu vardır. Yani bu dini ille tek tanrıda kurumsal dinler gibi düşünmeyin. Yani işte belli bir kurumu olan, rahipleri, papazları olan ya da işte din adamları olan bu kuruma bağlı olarak şekillenmiş bir örgütlülüğü falan öyle düşünmeyin. Yani dünyada dinsel inanışı olmayan hiçbir topluluk yok. Her topluluk bir biçimde kendisini, çevresini anlamlandırabilmek için, anlam veremediği olayları açıklayabilmek için doğaüstü bir takım ruhlara, güçlere, bir takım ne olduğunu bilemedikleri bazı tanrılara ya da tanrı yerine geçebilecek varlıklara inanmışlardır. Peki bu bize ne gösteriyor? Bütün insanlarda bütün insan topluluklarında böylesi bir eğilim olduğuna göre bu insan türünün evrimleşmesiyle doğrudan ilgili bir olay. Yani insan türü aslında inanma yönünde bir içgüdüsel eğilimi ve potansiyeli vardır. Bunun ne olduğunu ve ne anlama geldiğini ilerideki videolarda, yani özellikle de psikoloji alanıyla ilgili konuları tartışırken diğer videolar dizimine açıklamaya çalışacağım. Ama burada belirtmek istediğim şu: yani bütün insan topluluklarında görülen din denilen olguya dayanarak onu olumlayıcı, yani milletleşmenin temelini oluşturan bir yapı ya da engelleyici, milletleşmenin önündeki bir engel olarak adlandırmak ve bazı tekil örneklerden yola çıkarak bu biçimde açıklamaya çalışmak doğru bir şey değil. Yani örneğin bazı düşünürler geçmişte milletleşmenin aslında Kant'ın kitaplarında koyduğu idealler ve ilkeler ışığında dünyaya Avrupa'dan yayılan bir tehlikeli virüs olarak tanımlamışlardır. Yani Kant'ın aydınlanma ülküsü etrafında genel iradeyi ve aklın özgürleşmesini savunan görüşlerinin milliyetçiliğin harcını oluşturduğunu ve dolayısıyla millet denilen olguların aydınlanmanın ve dolayısıyla Kant'ın fikirlerinin
yayılmasıyla ortaya çıktığını söyleyen görüşler var. Bu doğru mu? Doğru değil. Çünkü Kant'ın söylemesiyle ya da herhangi bir düşünceyle, felsefi anlayışla bütün topluluklarda birden dünyayı bir ağ gibi saran milletleşme olgularının oluşması olanaksız bir şey. Benzer bir biçimde dinin belli ülkelerde milletleşmeyi engellemesi ve Hristiyanlık bağlamında milletleşmelerden önce o toplulukları bir arada tutan ekümenik, yani işte Hristiyan kilisesinin evrensel yönetme iddiasına bağlı olarak toplulukların bir arada tutulmasının milletleşmelerin önünde çok büyük bir engel olduğunu, dolayısıyla milletleşme ile dinin birbiriyle çeliştiğini söylemek, bu da doğru değil. Şimdi o zaman ne olmuş oluyor? Demek ki milleti oluşturan değişik süreçler, değişik ögeler ve değişik toplumsal gelişmeler her somut milletleşme örneğinde kendi bağlamı içerisinde ele alınıp tartışılması gerekiyor. Burada böylesi bir bakış açısını ortaya koymaya çalışıyorum. Dinin milletleşme üzerindeki etkilerinin çelişkili yapısından söz ettikten sonra Avrupa özgürlüğünde, Avrupa'da istisnasız bütün toplulukların benimsedikleri Hristiyanlığın milletleşmeyle ilişkisinin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu açıdan da bazı özgünlükler var. Bir kere öncelikle şunu belirtelim. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun 13. yüzyılda yıkılmasından sonra Avrupa'da papalar ve genel olarak kilise sürece giderek daha fazla müdahale etmeye başladı ve kilise aynı zamanda, yani papalık aynı zamanda insanların öteki dünyadaki ruhsal dünyalarını ve öteki dünyayı yönetmek ve ona ilişkin kuralları belirlemekle birlikte bu dünyada da hakimiyet ve egemenlik iddiasında bulundu. Şimdi kilisenin bu iddiasını somutlayan çok sayıda örnek var. Yani fazla ayrıntıya gitmeyin. Örneğin Machiavelli'nin Prens ya da Hükümdar diye çevrilen bir kitabı vardır. Bu kitap küçük, yani 90-100 sayfalık bir kitap. O kitabı hızlıca okuduğunuzda bile Avrupa'da papaların siyasetle ne kadar iç içe olduklarını, değişik ülkelerdeki siyasi gelişmelere nasıl açgözlü ve doymak bilmez bir siyasetçi iştahıyla müdahale olduklarını ve birçok kanlı olaylara, komplolara ve darbelere, savaşlara neden olduklarını çok kolaylıkla görebilirsiniz. Yani bugün örneğin Avrupa'da Hristiyanlık tamamen bir köşesine çekilmiş, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan bir yapı durumunda. Oysa ki yani 13. yüzyıldan 17. 18. yüzyıla kadar yaklaşık 400-500 yıl boyunca kilise Avrupa'nın altını üstüne getirdi. Yani mutlaka Engizisyon diye bir şey duymuşsunuzdur. Engizisyon yalnızca dinle ilgili soruşturmaları yapan, işkenceler yürüten, bir takım şeyler yapan değil. Aynı zamanda Engizisyon sayesinde papalık Avrupa'nın her yerinde siyasi olaylara da müdahale ediyordu. Casusları vardı, ordular yapıyordu, komplolara gidiyordu, krallarla pazarlıklar yapıyordu. Peki bütün bunları kilise neden yapıyordu? Çünkü kilise aslında Avrupa'daki siyasi parçalanmışlığın bir sonucu olarak bütün tek tek küçük güçsüz krallıkları ve şehir kent devletlerine hakim olup yönetebilmek için bu işleri yapıyordu ve bütün bunlar aslında bir varsayım falan değildi. Yani bazı ülkelerde, şimdi tabii tek tek size ayrıntılarını ve miktarlarını söyleyemem ama diyelim bir Fransa'da neredeyse ülke topraklarının yarıya yakını kilisenin de. Bir başka ülkede, örneğin Avusturya'daydı herhalde, bir tane rahibe manastırının 15.000 tane çiftliği vardı. Böyle bir sürü örnekler var. Yani yapay zekaya kilisenin ekonomik siyasi gücü konusunu sorduğunuz zaman bu inanılmaz rakamları rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki kilisenin böylesine büyük bir iddiada bulunması ve bu dünyayı da yönetebilecek
iddialarda bulunmasının sonucu ne oldu? Bunun sonucu kilisenin, yani papalığın tek tek bazı bölgelerdeki krallıklarla ve merkezi güç odaklarıyla çekişmesi gündeme geldi. Yani kilise öyle her şeye karışıyor ki, diyelim her kral olma, taç giyme töreninde papanın ya da psikoposların elinden tacını giymek zorundaydı. Yani papalık onay vermediğinde, yani kilise onaylamadığında bir kralın hükümdarlığı onaylanmıyordu zamanında. Yani Avrupa'nın, Orta Çağ'ın büyük bir bölümünde kilisenin bu kadar büyük bir önemi vardı. Şimdi bu yetkisine dayanarak kilise bazı ülkelerde bazı olaylara fazla müdahale edildiğinde ve bu o ülkelerdeki yerel yönetimleri ve kralları rahatsız etmeye başladığında çatışmalar çıkmaya başladı. Yani örneğin diyelim İngiltere Kralı Henry bir eşinden boşanıp başka birisiyle evlenmek istedi. Kilise buna izin vermedi. Kilise buna izin vermeyince Henry İngiltere'deki siyasi ve ekonomik güçleri de arkasına alarak kiliseye baş kaldırdı. Ve papalığı, Katolikliği tanımıyorum dedi. Gitti Anglikan kilisesini kurdu ve böylelikle Katolikliğin dışında bambaşka bir dinsel mezhep ve dolayısıyla din savaşlarının fitilini çekti. Şimdi bu durum Avrupa'nın başka ülkelerinde değişik biçimlerde gündeme gelmeye başladı ve kilise sadece bir ruhani bir örgütlülük değil, aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi çok geniş toprakların, mal varlıklarının, çiftliklerin ve kölelerin de sahibi olduğu için, yani büyük bir ekonomik güç olduğu için, aynı zamanda yükselmekte olan burjuvazi ile ve ekonomik gücünü geliştiren kesimlerle de çelişmeye başladı. Böylelikle Avrupa'nın siyasi ikliminde kentler bir yanda, papalık bir yanda, merkezi krallıklar bir yanda ve küçük kent devletleri bir yanda tam bir karmaşa ortaya çıkmaya başladı. İşte bu karmaşa içerisinde farklı ülkelerde dinsel reform hareketleri başladı. Yani bu İngiltere'de başladı. Özellikle Çekoslovakya'da Can Hus'un başlattığı bir hareket oldu. Fransa'da bir milli kahraman olarak ilan edilen Jeanne d'Arc'ın hareketi gene papalığa ve Katolikliğe karşı bir hareket oldu. İngiltere'de Wycliffe'in geliştirdiği özellikler ve Cenevre'de Calvin'in geliştirdiği Calvinizm ve en önemlisi Almanya'da Luther'in papalığa baş kaldırmasıyla başlayan Protestan reform hareketi. Zaman içerisinde Avrupa'nın siyasi bölünmüş haritası üzerinde krallarla, merkezi krallarla, kent birlikleriyle papalık arasında kıyasaya çatışmalar oldu. Ve bunun sonucu olarak çok uzun süren din savaşlarının olduğunu biliyoruz. Bu din savaşları bugün örneğin Müslüman dünyasında gördüğümüz ve herkesi dehşete düşüren bazı uygulamalara neden olan mezhep çatışmalarından hiç de az ya da farklı değildi. Hatta değişik tarihsel örneklere bakıldığında Avrupa'daki din savaşları ve acımasızlık yani bugün görülenlerden kat kat fazlaydı. Yani örneğin Fransa'da Saint Barthélemy katliamı diye bir katliam var. Bildiğim kadarıyla 15 bin, 20 bin kişiyi bir gecede kestiler, öldürdüler yani. Bütün protestanları bir gece içerisinde yok ettiler. Dolayısıyla bunun benzeri özellikler İspanya'da yaşandı. İspanya'da protestanlara yönelik katliamların yanı sıra örneğin Yahudilere yönelik Engizisyon'un amansız saldırıları ve mücadeleleri de vardı ve bunun sonucu olarak Yahudiler örneğin İspanya'dan toplu olarak kaçmak, sürgün edilmek zorunda kaldılar.
Hatta o dönemde Müslümanlar örneğin Kanuni Sultan Süleyman çok daha hoşgörülü olduğu için İspanya'dan sürgün edilen kaçan Yahudilere Kanuni Sultan Süleyman kucak açtı. Onlar İstanbul'a geldiler. Biliyorsunuz İstanbul'da seferatlar denilen işte ve daha sonra da Ladino denilen Yahudi topluluklarının oluşmasının geçmişi ta Kanuni Sultan Süleyman dönemine geliyor. O zaman bütün bunlardan şu sonuç çıkıyor. Zaman içerisinde Avrupa'da papalığın evrensel hükmetme, dünyevi hükmetme çabasına karşı çıkan yerel güç odakları, bunlar ister krallar, ister kent devletleri, isterse de burjuvazi olsun, papalığa karşı güç birliği yapmaya başladılar. Ve dolayısıyla papalığa karşı bu güç birliğinin bir parçası olarak bu topluluklar milletleşmenin önemli bir ayağını olan bir direniş odağı oluşturmaya başladılar. Yani bu açıdan baktığımızda Avrupa'da genel olarak Hristiyanlığın rolü milletleşmelerin nüvelerini atmak bakımından bir maya görevi gördü. Biraz önce bazı örnekler verdiğimde bu örneklerde Hristiyanlığın milletleşmenin önünde bir engel olduğunu söylemiştim. Evet, bazı örneklerde gerçekten öyledir. Yani Yunanlılarda, Ermenilerde, ondan sonra İrlandalılarda, Polonyalılarda milletleşmenin önünde Hristiyanlık o ülkelerin tarihsel koşulları nedeniyle güçlü bir engel konumunda geldi. Ama Avrupa'nın bütününe baktığımızda yani en başta süreci başlatan İngiltere'den başlayarak diğer Avrupa ülkelerinin ezici çoğunluğunda kilise ve kiliseye bağlı olarak dinsel yapı ve dinsel yapının ya karşı kilisenin evrensel dünyevi hükmetme iddialarına karşı yerel güç odaklarının ve ekonomik çıkar gruplarının bir araya gelmeleri papalığa karşı bir mücadele etme geleneğini ortaya çıkardı ve bunun sonucu olarak Avrupa'da ilk milletlerin ortaya çıkmaları bakımından Hristiyanlık bir motor görevi gördü. Yani bu o kadar belliydi ki çünkü Hristiyanlık ve kilise aynı zamanda sadece siyasi yönetme arzusuyla değil, bu ülkelerdeki geniş halk yığınlarının üzerindeki sayısız imtiyaz ve ayrıcalıklarından yararlanarak toplumların üstünde tam bir asalak olarak yer alıyordu. Yetmemişti bu. Orta çağlarda özellikle 14. 15. yüzyıllardan sonra giderek yaygınlaşan ve daha sonra bütün Avrupa'da istisnasız kiliseye büyük servetler aktarılmasını sağlayan endülüjans diye bir uygulama vardı. Endülüjans ne demekti? Endülüjans yani çok kaba bir tanımla papalığın cennetten arsa satmasıydı. Papalık insanlara cennetten arsalar satıyordu. Şimdi kilisenin bu yolla yaptığı vurgunu elbette anlamını burjuvazi, güç odakları, krallar çok iyi biliyorlardı. Ve kendi halkları zaten vergi ve bir takım ayrıcalıklar, imtiyazlar sayesinde kilise onları sömürürken bir de üstüne üstlük bunu alması dolayısıyla kiliseye karşı büyük bir tepki oluşmuştu. Zaten Luther'in bu kadar büyük bir yankı uyandırması ve bu kadar etkili olmasının nedeni de buydu. Yoksa Luther denilen adamın papalardan bir farkı yoktu. Yani onun savunduğu anlayış, ezilenlere bakış açısı, kitlelere yönelik onları yönetme tarzı ya da krallarla ilişkileri açısından baktığınızda Luther tam bir egemen, bir baskıcı, diktatöryel bir adamdı. Aynı şekilde Calvin de öyleydi. Yani kitlelerin dini duygularını istismar ederek kitleleri kendi çevrelerine topluyorlar. Fakat bu insanların yaptıkları ve sonuçta Papa'nın yerine kendilerini geçirmekten başka bir şey değildi. Çünkü gerek Luther'in gerek Calvin'in yöneticilerle ilişkileri ve köylülere ve isyan eden
halk yığınlarına karşı acımasız yöntemlerle gidilmesi ve onların öldürülmeleri ve yok edilmeleri için fetvalar verdiklerini biliyoruz. Sonuç olarak Avrupa çapında bütün ülkelerde papalığa karşı, yani Katolik kilisesine karşı büyük bir tepki doğurdu. Bu tepkinin peşinden değişik ülkelerde reform hareketleri ortaya çıktı. Bu reform hareketleriyle birlikte farklı protestan mezheplerin ortaya çıkması din savaşlarına neden oldu ve bu din savaşları çok uzun yıllar, bazen 50-100 yılı bulan çatışmalar halinde seyretti. Bütün bunların sonucu olarak yerel güç odakları, merkezi krallıklar güçlendikçe kilise kendi kabuğuna çekilmek, siyasetten elini eteğini çekmek zorunda kaldı. Yani laikliğin gelişmesi ve laiklikle birlikte milletleşmenin artmasının temel koşullarını oluşturan süreç kabaca böyle gelişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.